Selamlar sevgili dostlarım ve canlarım. AudioSwim'in sürekli telif attığı bu günlerde ben de nasıl bir Rick and Morty içeriği çıkarsam diye düşündüm. Ve en son kendi yüzümü göstererekten bir Rick and Morty bölümü anlatmayı düşündüm. Neden dostlarım? Çünkü sevgili AudioSwim Rick and Morty'nin yapımcısı ve sanki ben milyar dolar kazanıyormuşum da sanki ben her bir Rick and Morty bölümünden onlarca trilyonlarca böyle lira kazanıp lüks yatımda eğleniyormuşum gibi telif atmaya doymuyor. Ki ben de yaptığım işlerden bari şu anlık para kazanamasam da yine de telif yemek istemiyorum. Ve telif yemek istemediğim için siz değerli dostlarıma bu şekilde bölüm incelemesi az çok hazırlamak istedim. Hatırlarsanız dostlarım turşu bölümünü gerçekten daha önce bir incelemesini yapmıştım. Ama bu yaptığım incelemeyi sevgili AudioSwim kaldırtmıştı YouTube'dan. Teliflerden dolayı. Ben de dedim ki eğer AudioSwim böyle bir şey yapıyorsa ben neden daha fazla kendimi böyle yorayım diye düşündüm. Ama sonra siz takipçilerin Rick and Morty videosunu sevdiğinizi hatırlayınca dedim ki tamam ben bir Rick and Morty videosu daha çekeyim. Şimdi ilk olarak Rick and Morty'nin bu bölümünde hatırlarsanız dostlarım Morty ilk başlarda kendi saçını tarıyordu. Ve Morty kendi saçını taradığı esnada bir ses. Tabii kimin sesi? Rick'in sesi. Rick direktman diyor ki garaja gel. Morty direktman koştura garaja gitti. Ki garaja gittiği esnada da oradan bir ses geliyor. Morty bir Rick'in sesini duyuyor ve Rick diyor ki Morty diyor. Morty ne oldu Rick diye korkuyor. Benim yüzüme mi osuracaksın falan filan diyor. Ki bu esnada Rick diyor ki turşuyu çevir Morty. Turşuyu çevir. O sırada direktmen Rick'in turşuya çevrildiğini görüyoruz. Yani Rick kendini turşuya çevirmiş. Şimdi şu soruyu ben kendime soruyorum bir de yapımcılara soruyorum. Rick niye kendini turşuya çevirdi veya Rick ne için niye bu kadar manyaklıklar yapıyor? Yani bunun Rick'in bir sınırı olacak mı diye düşünüyorum bazen. Sanırım cevap hayır. Rick manyak deli ve yapımcılar böyle bir bölüm yapmak istedi. Neyse her şeyi bir köşeye bırakalım. Ardından Rick ve Morty konuşurken aralarında bir 11 Eylül göndermesi oluyor tekrardan. Biliyorsunuz ki Rick and Morty her bir bölümünden neredeyse, her bir bölümden olmasa her 2-3 bölümünden neredeyse mutlaka bir 11 Eylül göndermesi yapar. Ve burada da 11 Eylül göndermesi yaptıktan sonra ufak yüzümüzde böyle bir tebessüm oluyor. Çünkü 11 Eylül 2001 gerçekten bir faciaydı ama hiç unutulmaması ve ona sürekli gönderme yapılması ayrı bir konu. Ki ondan sonra Morty'nin annesi geliyor ve diyor ki Morty hadi gidelim büyük babanı gördün mü? Bugün bir aile terapistimiz var diyor. O sırada zaten Rick'i görüyor ve Rick turşuya dönüştüğü için gelemeyeceğini söylüyor. Ardından Beth'te sıkıntı olmadığını söylüyor. Beth diyor ki tamam babacığım sıkıntı yok sen takıl kendi kafana göre gelmesen de olur diyor. Ardından öğreniyoruz ki Morty ve Summer aslında sorunları varmış. Bu bir aile terapisiymiş ve aileye nedense Jerry katılmıyor. Jerry gelmiyor ama iki karakterimize geliyor zaten. Beth tamam diyor ve Beth gideceğini söylüyor. Ardından Morty yukarıya bakıyor ve tavanda bir zamanlayıcıya da bağlı bir tane böyle koskocaman bir ip görüyor ve ipin ucunda bir şırınga var. Diyor ki büyük baba what the fuck diyor bu ne alaka falan diyor. Rick de diyor tabi alakası yok falan filan diyor. Beth de diyor ki öyle bir tamam diyor o zaman şırıngayı alıp gidiyorum alakası yoksa diyor. Ardından bizim dostlarımız yola çıkıyorlar psikoloğa gidiyorlar ki orada Morty'nin öğretmenini görüyorlar. Morty'nin öğretmeniyle konuştukları esnada Morty'nin öğretmeni diyor ki sizin ne zamandan beri kaka yeme alışkanlığınız var? Sonradan kendi kendimize düşünüyoruz. Pek çok psikolojik hastalık var, pek çok hayatımızda yaşadığımız şeyler var ama her çeşitten insan olduğunu, hiçbir insanın bize benzemediğini, her insanın birbirinden farklı olduğunu ve her insanın aslında bir sorunu, bir kusuru ve bir topluma göre bir yanlış olduğunu görüyoruz. Yani o insan bir kaka yeme alışkanlığı varmış ki böyle insanlar da eminim vardır ama ne akla ne hizmet olduğunu ben anlamıyorum. Kesinlikle ben anlamıyorum. Neyse hikayemiz bu şekilde devam ettiği esnada sonradan öğreniyoruz ki dostlarım. O terapistimiz aynı zamanda terapisti ve böyle özel hastalıklarla, böyle özel bağımlılıklarla uğraşan bir terapist. Ardından dostumuz Rick garajda takıldığı esnada bir tane kedi geliyor. Ki kedi Rick'le oynuyor ve Rick'le oynadığı esnada Rick yuvarlana en son dışarıya gidiyor. Dışarıya gittikten sonra da tabii bir güneşin altında kalıyor. Ardından bir yağmur yiyor. Ve yağmur yedikten sonra da trajik bir şekilde kanalizasyondan sağa sola çarpa en son bir yere düşüyor. Ve yere düştükten sonra da tabii önüne bir hamam böceği geliyor. Şimdi farz edin bir turşusunuz ve bir hamam böceği geliyor. Şimdi benim mantığıma göre hamam böceği gelmemesi için
sağa sola sallanırım. Ne bileyim başka bir şey yaparım. Yani ama hani hamam böceği beni ısırmasın diye bir endişelenirim. Normal bir insan davranışı. Ama Rick normal bir insan değil. Rick ne yapıyor dersiniz? Tabii ki de hamam böceğini çekmek için kendi turşu suyunu kullanıyor. Ve kendi turşu suyuyla direktmen ama saniyesinde böyle o canlıyı böyle etkisiz hale getiriyor. Tabii hamam böceği geldiği gibi etkisiz hale getirmiyor. Hamam böceğinin kafasını ısırıyor. Kendi ağzıyla boğuyor ve kendi ağzıyla boğduktan sonra onun beynindeki sinir hücreleriyle diliyle dokunuyor ve hamam böceğinin vücudunu kendine bir araç olarak kullanıyor. Ardından bu şekilde devam ederken bölümün ilerisinde Doktor Wong ve Beck'in arasında ufak tefek tartışmalar olduğunu görüyoruz. Beck'in biraz da hastalıklı olduğunu görüyoruz. Çünkü Beck aslında biraz da kendi babasının gitmesinden korkan, hayatını biraz daha böyle içten yaşayan ve biraz da evliliğinden mutsuz bir kadın olduğunu görüyoruz. Doktor Wong bunu fark ediyor. Betty ne kadar söylese de Betty yine de hiçbir şekilde kendinden taviz vermiyor ve sürekli bir kendi savunmaya geçiyor. Ve ki orada şunu öğreniyoruz. Morty aslında kendi sırasında işemiş ve Summer'da çömlek yaptığı zaman böyle hani el işi dersinde çömleği böyle koklamış değişik bir şekilde. Yani ailecesi olur böyle şeyler diyoruz. Ki hikaye ilerlediği zaman da şunu görüyoruz dostlarım. Rick bir sürü hamam böceği öldürmüş ve hamam böceğin eklemlerinden geri geldiği zaman beden parçalarından kendine bir sürü böyle güzel bir vücut yapmış. Yani değişik ama çok hassas da olsa bir vücut yapmış. Sonra o vücutla bir fareyi tuzağa düşürüyor. Fareyi öldürüyor. Sonra bir mekanizmaya bağlıyor. Sonra o mekanizmaya bağladığı fare sayesinde kendine bir tane böyle daha önce hazırladığı bir makine sayesinde bir şey yaratıyor. Bir vücut iskeleti ve bir vücut yaratıyor. Ki bu da mantıken olabilecek bir şey mi? Yani Rick and Morty evreni için mantık denilen zaten bir şey yok. Yani Rick olur derse olur. Hikaye bu şekilde devam ederken sonra da şeyi fark ediyoruz. Zaten Rick'in böyle bir manyadığını, Rick'in bir delirdiğini görüyoruz ki farelerin hepsi Rick'i öldürme için birden saldırıyor. Ama öyle muazzam bir sahne yaşanıyor. O kadar güzel bir sahne yaşanıyor ki. Yani ben izliyorum sahneyi. Dedim ki ne kadar muhteşem, ne kadar güzel. Çünkü Rick'in kendisi manıyor, deliriyor. Bütün fareleri öldürüyor. Bütün farelerin içinden geçiyor. Sonunda kral fare geliyor. Kral farenin de içinde geçiyor. Ama orada kral fare şöyle bir gönderme yapıyor. Diyor ki sen diyor benim için özel değilsin. Onlar için özel olabilirdin ama benim için özel değildin. Sen benim için özel olsaydın sana bir takma isim verirdim diyor. Ki burada da şuna bir isim. Şöyle bir şey düşünecek olursam. Hani arada sırada Rick Morty'ye Nam Nam diyor. Nam Nam yani Rick Morty'nin lakabı. Şimdi Nam Nam demek ki Morty Rick için çok çok önemli ki arada sırada bu kelimeyi duyuyoruz. Yani Rick aslında kendisi için değerli olan kişilere kısa bir böyle ufak tefek de olsa bir isim. Ardından hikaye bu şekilde devam ederken dostumuz Rick yola çıkmak için böyle çıkacağı sırada tabii ki de böyle kafasına böyle fare derisinden yaptığı şapkayı da geçiriyor ve suyun içerisinden kanalizasyondan dışarıya çıkıyor ve sonra nem yaşanıyor. Gerçekten en trajik sahnelerden bir tanesi. Bir tane hapishane gibi bir yerdeydi. Oranın tuvaletinden çıkıyor. Orada bir savaş başlatıyor ki başlattığı savaş en böyle insanın içine cız eden bir savaş. Neden dostlarım? Çünkü dostumuz Rick herkesin içinden geçiyor. Yani orada öğreniyoruz ki koskocaman bir hapishane varmış, koskocaman bir oluşum varmış ve o oluşumun içerisinde bir sürü güvenlik görevlisi varmış. Hepsinin içinden tek tek tuzaklar kuraraktan yani burada Rick bize şunu gösteriyor. Boyu değil işlevi önemli. Yani Rick bayağı kendi işleviyle herkesin tek tek içinden geçiyor. Ki bu şekilde sahne ve zaman ilerlerken şunu da farkına varıyoruz dostlarım. Dostumuz Rick başta diyor ki yani izin verin çıkayım, her şeyi unutayım. Ardından yönetici hayır diyor. Yavşak yönetici hayır dedikten sonra aralarında bir tartışma başlıyor. Ve Rick de diyor ki tamam o zaman sen bana bekle diyor. Ben diyor senin içinden geçeceğim diyor. O sırada bakıyorlar ki Rick'le başa çıkamıyorlar. Tabii ki de orada hapis tuttukları Jaguar isminde bir tane böyle değişik bir suikastçıya başvuruyorlar. Suikastçı dediğim adam da Jaguar. Jaguar'a diyorlar ki sen bu turşuyu öldür. Biz sana istediğini vereceğiz. İstediği denip onun kızı. Biz senin kızın hayatta Jaguar. Biz sana kızını vereceğiz diyorlar. Jaguar da tabii ki emredersiniz falan direktmen çekiyor. Rick'le savaşıyor falan filan derken orada bir korumanın şöyle bir sözü var. Diyor ki Solenia. Şimdi Solenia ismi size böyle şey gelecek ya. Solenia. Sonradan öğreniyoruz ki aslında Solenia bir turşu
canavarıymış yani. Küçük çocukları kandırıp hani siz yemeğinizi yemezseniz sizin yemediğiniz yemekleri Solenya isminde bir canavar gelip yiyormuş diye uydurdukları tuhaf bir mitolojik bir canlı. O şekilde hikaye ilerliyor ve aralarında Jaguar'la Rick'in arasında büyük bir kavga çıkıyor. Ardından yavşak yönetici arıyor, diyor ki hazır mısın Jaguar, öldürdün mü onu falan yapıyor. Rick diyor ki Jaguar'ı öldürdüm ben diyor. Jaguar yaşamıyor diyor. Ondan sonra aralarında ufak bir konuşma geçerken öğreniyoruz ki Jaguar'ın kızı da Mortingen Streisand zaten Jaguar'a yalan söylemiş. Büyük ihtimalle Jaguar Rick'i öldürecekti ve bunlar da Jaguar'ı götürdükleri esnada Jaguar'ı öldürüyor. Tabi Jaguar'a yalan söylediklerini öğrenince Rick diyor ki senin peşine düşeceğim. Ardından yavşak yönetici kendi adamlarını öldürüyor, mekanı yakıyor ve direktmen orada bir helikopter çağırıp direktmen para çantasını almaya gidiyor. Para çantası ve belli evrakları kasadan alıp kaçmaya hazırlanırken çatıya çıktığı sırada bakıyor ki uçak onsuz havalanıyor. Uçağa bakıyor, uçağın pilotu kim? Jaguar. Aslında Rick Jaguar'ı öldürmemiş. Neden? Çünkü Rick neden yapsın? Çünkü o Rick. Çünkü diyorum yani bölümün başına mantık yok adamda. Adam herkesin içinden geçiyor. Bu şekilde geçtiği sonra bir bakıyor ki bir de Rick de böyle elinde bir sigara. Ama bak hayır şimdi şu mantıksızlığa geliyorum. Bak bütün bölümün içinden geçebilirsin. Bir turşunun canlandığını, bir turşunun bedene geçtiğine inandırabilirsin. Ondan sonracığıma ne bileyim oradaki insanların bir adamı hapsettiğini ve değişik bir koalisyon olduğuna inandırabilirsin. Ya bana ne bileyim en mantıksız bir şekilde bir turşunun kendine yaptığı bir bedene yön verdiğini de anlatabilirsin. Ben kesinlikle okeylerim. Ama benim mantığıma bir turşunun sigara içebileceğine, yani benim mantığıma bir turşunun sigara içebileceğini dahil edemezsin. O turşunun nasıl ciğerleri var da o Rick orada o sigarayı o son sahnede nasıl içiyor işte. Mantık yani o da çok değişik bir unsur. Ardından Rick sigarasını içiyor, sigarasını fırlatıyor ve tabii ki de her filmin sonunda olduğu gibi mekan alev alıyor ve birden patlıyor. Ardından dostumuz Jaguar ve Rick yollarını ayırdıkları sırada Rick'in psikoloğun yanına geldiğini görüyoruz. Ailesi tabii orada oturuyor. Psikologla birlikte konuşuyorlar. Rick bayağı psikoloğun içinden geçiyor. Sonra psikolog diyor ki senin benim içimde geçiyorsun ama diyor bazı haklı olduğum yönler de var. Bana hak ver. Psikologla Rick arasında derin bir konuşma geçiyor. Ama siz izleyin ki o derin konuşmayı tam anlamıyla anlayın diye. Ardından dostumuz Rick ve ailesi beraber çıkıp dışarıya gittikleri sırada sonra Beth ve Rick'in arası böyle biraz daha iyi olunca ikisinin daha yumuşadığını, daha güzel olduğunu ve daha böyle aralarının bir mayışıp hoş olduğunu görüyoruz. Ardından dostumuz Rick tabii ki de kendi serumunu alıyor kızından ve tekrardan insan formuna geri dönüşüyor. Ama bu büyük macera ve bu büyük bölümün ardından şu soruyu gerçekten sormak istiyorum. Yani bir turşunun ciğeri nereden geliyor abi? Bölümün içinde en fazla bana oluşan mantıksızlık buydu. Sizin bölümün içerisinde en fazla gözünüze hangi mantıksızlık geldi, neyi beğendiniz veya neyi beğenmediniz olsa hiç fark etmez. Aşağıda düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.